Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünüm var. 100 gram 250 metre uzunluğu olan bir ip. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız bana destek olmak için beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz başlayalım. Modelimize önce ilmek alarak başlayalım. Bu şekilde. Bu model için 2 ve 2'nin katları artı 1 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayacağız. Modelimizi başlayacağız arkadaşlar. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bir de artı 1 aldım. Toplamda 19 ilmek sayısını oldu şişimde. 19 ilmekle başlıyorum. İlk sıra olduğu için ilk ilmeğimi ördüm. Bir düz, bir ters olarak lastik başlayacağım. Bir ters, bir düz lastik. Siz istediğiniz lastiğin üzerine yapabilirsiniz. Ben birkaç sıra bir ters bir düz örerek şöyle kısa bir lastik yapacağım. Onun üzerine modelimizi kuracağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birkaç sıraya tamamlayıp geliyorum. Evet, son sıra lastiğimizi de beraber yapalım. Şu şekilde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, bir ters olarak bir sıra beraber yapalım. Ön yüzünde modelimizi kuralım. Bir ters, bir düz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin ön yüzündeyiz. Şu anda lastiğimizin ön yüzündeyiz. Birinci sıra. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor zaten arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ördüm. Bir ilmek ipim arka tarafta kalacak şekilde örmeden aldım. Bir düz ilmek, bir ilmek örmeden aldığım ipim arka tarafta. Bir düz, bir ilmek örmeden aldım. Bir düz ilmek ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Bir düz ilmek, bir ilmek örmeden aldığım ipim örmeden aldığım ilmekler de arka tarafta kalacak. Bir düz ilmek ördüm, bir ilmek örmeden aldım. Bir düz ilmek ördüm, bir ilmek örmeden aldım. Bir düz, bir ilmek örmeden aldım. Bir düz, kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin birinci sıra ön yüzünde bu şekilde yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Arka yüzünde yaptığımız işlem kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bu model arkadaşlar düz örgü, ön yüzünde sadece düz örülen ama lastik gibi görünecek bir model. Lastik gibi görünen düz örgü yani aslında. Birinci sırada bir ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek örmeden alıyoruz
İpimiz arka tarafta kalacak şekilde. İkinci sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Model ilerledikçe kendini gösterecek. Bu iki sıranın tekrarından oluşuyor. Bakın bir kez yaptık. Şimdi ikinci kez modelimizi kuralım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek, sıradaki ilmeği örmeden aldım. İpim arka tarafta. Bir ilmek düz, bir ilmek örmeden aldım. İpim arka tarafta. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Bir düz, bir ilmek örmeden aldım. Örmeden aldığımda dikkat edin arkadaşlar, ipimiz hep arka tarafta olacak. Bir düz, bir ilmek örmeden aldım. 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 Bir düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin birinci sıra ön yüzünde bu şekilde yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Modelimiz bu iki sıranın tekrarından oluşuyor. Gördüğünüz gibi oldukça kolay. Kalın şişlerle yaparsanız daha gösterişli olur arkadaşlar. Ben kameranın altında kalını kullanmadığım için 3,5 numara şiş kullandım. Siz kalın şişlerle yaparsanız daha şöyle kabarık bir görüntüsü olur. Evet, sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli iki kez tekrarladık. Şu şekilde. Bir kez daha yapalım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi düz ördüm. Bir sonrakini örmeden aldım. İpim arka tarafta. Bir düz ilmek, bir ilmek örmeden aldım. Bir düz ilmek, bir ilmek örmeden aldım. İpim arka tarafta. Bir düz, bir ilmek örmeden aldım. İpim arka tarafta. Bir düz, bir ilmek örmeden aldım. Bir düz, bir ilmek örmeden aldım. Bir düz ilmek, bir ilmek örmeden aldım. Bir düz ilmek ördüm, bir ilmek örmeden aldım ama ipim hep arka tarafta kalacak. Bir düz ilmek, kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizin birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonraki ilmeklerimin hepsini sıra sonuna kadar ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet, modelimiz bakın daha tam kendini göstermiyor. Hafiften şu örmeden aldığımız ilmekler kabarmaya başladı. Ama dediğim gibi kalın şişle ve de model ilerledikçe kendini gösterecek. Ben şöyle bir parça yapmıştım. Bunu 5 numara şişle yaptım arkadaşlar. Bunu da bakın 3,5'la beraber yaptık. Bunu bir ters bir düz lastik üzerine başladık. Bunu da haroşa lastik üzerine başladım. Ama benim tavsiyem bir ters bir düz, bence daha uyumlu oldu. Yine de
Tercih size kalmış. Yorumlarda belirtirsiniz hangisinin daha uyum sağladığını. Şöyle göstereyim. Tabii bunda daha üstteki model tam kendini göstermediği için lastik ön planda. Ama ilerlediğinde model daha ön plana çıkacak. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. İpim de şöyle yumuşacık bir ip. Modelimizin arka yüzü. Kenar ilmeklerimiz. Yumuşacık şöyle güzel bir ip. Dediğim gibi ön yüzünde sadece düz örüyoruz. Bir ilmek örüp bir ilmeği örmeden aldığımız için şöyle bir lastik görüntüsü ortaya çıkıyor. Aslında sadece düz örgü. Arka yüzünde de sadece ters örgü. Ama model ilerledikçe bakın harika bir görüntüsü var. Benim çok hoşuma gitti. Bunu istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Battaniye yapımında gayet kullanışlı. Yelek, süveter, hırka, çocuk örgüsü, yetişkin örgüsü, erkek örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.